Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kelebek pasta yapıyoruz. Yuvarlak kalıptan nasıl kelebek şeklini elde ettik onu göstereceğim. Ve tüm aşamalarını detaylarıyla beraber size aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar renkli görünümü vermek için de gıda boyası gibi bir şey kullanmadık. Meyveli sos hazırladık. Onunla bu şekilde bir görüntü elde ettik. Ve son olarak dilimlediğimizde görüyorsunuz bu şekilde bayağı kabarık bir dilim elde etmiş olacağız. Dilerseniz sizinle beraber yapımına geçelim. Öncelikle 4 tane yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Bir müddet mikserle çırpıyoruz. Ardından 4 fincan toz şeker var, onu ekliyoruz yumurtamızın içerisine. Ve iyice köpük köpük olana kadar mikserle çırpmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aşamaya geçtikten sonra bir fincan sıvı yağ var, onu içerisine ekliyoruz. Bir fincan sütümüz var, onu da ekliyoruz. Ve bu şekilde spatula ile devam ediyoruz. Yarım pet bardak nişastamız var, onu da ekliyoruz. Pet bardakta arkadaşlar pikniklik kullandığımız şeffaf plastik pet bardaklar var ya, onun ölçüsüne göre ölçüyoruz. Onu da belirteyim size. 3,5 pet bardak unumuz var. Azar azar ekleyip karıştırıyoruz. Bir tane kabartma tozumuz var, bir paket, onu ekliyoruz. Bir pakette şekerli vanilin var, onu da ekliyoruz. Ve bir çay kaşığı karbonat var. Onu da ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıp kalıba dökeceğiz arkadaşlar. Bir yerden sonra mikseri bırakmamın sebebi kekimizin iyice kabarması için. Bu şekilde spatula ile devam ettim. Dilerseniz siz de öyle yapın. Altına yağlı kağıt serdiğimiz, kenarlarına margarinle yağladığımız kelepçeli kalıbımıza hamurumuzu döküyoruz. Kalıbımızın ölçüsü de bu arada arkadaşlar 28 santimetre. Onu da belirteyim merak ediyorsanız. Ve daha sonra fırına gönderiyoruz. Şimdi fırına gidiyor. 160 derecede alt üst ayarda bir 50-60 dakika kadar kontrollü pişirmenizi öneririm. Şimdi kekimiz pişti. Kekimizin krem şantisini yapacağız. 2 paket krem şanti kullanıyorum. Öncelikle birinci paketi döküyorum kaseye. Ardından diğer paketi döküyorum. Ve 400 ml soğuk sütümü ekliyorum. Yani 2 su bardağı olarak da ölçebilirsiniz dilerseniz. Ben ölçü bardağıyla 400 mililitreyi ayarladım. Ve şimdi iyice kıvam alana kadar çırpıyoruz. Genelde tarifin üzerinde 2-3 dakika falan söylenmiş ama 2 paket yaptığım için arkadaşlar 4-5 dakikayı falan bulabiliyor. O yüzden siz de kıvamına göre ayarlayın yani. İyice çırpıyorum. Ve şimdi krem şantimizi de hazırladıktan sonra ilk önce keki alt üst olarak ikiye ayırıyorum ve ikiye ayırdıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde ortadan ikiye bölüyorum.
Şimdi görüyorsunuz birer parça alarak bu şekilde iki tarafa yanlardan yerleştirdim ve kenarlardan küçük üçgen parça kesiyorum. Kelebek kanadı görüntüsünün olması için dilerseniz siz de öyle yapın. Aynı parçayı diğer tarafa koyuyorum. Aynı ölçüde diğer taraftan da kesiyorum. Bu kesme işlemi bittikten sonra da keklerimizi ıslatmaya başlayacağız. 1 su bardağı süte bir miktar şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı olabilir. Şekeri eritiyorum ve daha sonra kekin üzerine dökmeye başlıyorum. Şimdi önce sol tarafa, sonra da sağ tarafa döküyorum arkadaşlar. İyice ıslattıktan sonra krem şantimizi sürüyoruz. Görüyorsunuz bir tarafı sürüyorum. Diğer tarafa da geçiyorum şimdi. Diğer tarafını da aynı şekilde sürüyoruz. Ve arasına böyle damla çikolatalarıyla süslemek istedim. Siz dilerseniz meyve de koyabilirsiniz ya da farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Sizin nasıl sevdiğinize bağlı. Diğer parçayı da ekledim. Aynı şekilde o küçük kestiğim üçgen parçayı kesiyorum. Görüyorsunuz bu tarafa da aynı şekilde devam ediyorum. Ve bunu da kestikten sonra yine sütle keklerimizi ıslatacağız. Ardından devam. Şimdi sütle ıslatıyoruz. Ardından sol tarafı da ıslatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ıslatma işlemi de bitti. Krem şantimizi yine sürüyoruz. İlk önce keklerimizin üzerine, daha sonra etrafına şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bu aşamaları biraz size hızlandırarak göstermek istedim. Zamandan kazanmak için ve sizi sıkmamak adına. Bu şekilde her yerini görüyorsunuz. Çevresinde devam ediyorum kaplamaya. Açık bir yer kalmayacak şekilde devam ediyoruz. Artan üçgen parçalarla da kelebeğime anten yaptım. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde sade de tercih edebilirsiniz. Şimdi üzerine o gördüğümüz renkli sosu hazırlıyoruz. 1 su bardağı suyumuzu sos tavamıza alıyoruz. 1 paket Doktor Oetker meyveli sos. Onu da ekliyoruz. Ve iyice fokur fokur olana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Böyle kabarcıklar yapmaya başladığında 2-3 dakika kadar bir süre tutup kapatırsanız tam kıvamı tutmuş olur. Ben de öyle yapıyorum. Görüyorsunuz iyice kıvamı aldı. Soğutmaya bırakabiliriz kapattıktan sonra. Ve buzdolabında iyice beklettiğim krem şantili pastamın üzerine soğuttuğum meyveli sosumu döküyorum arkadaşlar. İlk önce kelebeğin üst yüzeyine döküyorum. Daha sonra kenarlarına akıtarak devam edeceğim. Bu aşamadan sonra hızlandırarak göstermek istedim. Görüyorsunuz her yerine aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Kenarlarına böyle dökülünce de güzel bir görüntü oluyor. Size de tavsiye ederim eğer seviyorsanız. Sos sevmiyorsanız sade krem şanti de tercih edebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Sizin tercihinize kalmış. Ben soslu sevdiğim için bu şekilde yaptım.
Sosu da yaptıktan sonra süsleme kısmına geçiyoruz. Doktor Oetker gümüş inci var arkadaşlar. Onunla bu şekilde kelebeğin beneklerini yapıyorum ve gövdesini yapıyorum. Süslemesi bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi son halini şöyle bir geniş bir şekilde size göstermek istedim her yerini. Şimdi dilimleme kısmına geçiyoruz. Görüyorsunuz epey böyle yüksek ve dolgun bir pasta dilimi oluyor. Şöyle pişmesini gösterelim size. Gayet iyi. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.